Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara da bakalım. Dün gümüşte şu yukarıdaki 24-13 direncimizden ve aynı zamanda şu düşüş trendinin bakın direnç bölgesiydi. Bu bölgeden çok sert satışlar aldık. Bu satışlar aşağıda bakın şu geçmişten gelen bir destek bölgemiz var. 23-22-78 bölgesinden destek bulup tekrar bir tepki verdi. Aslında gümüşe şu geniş açıdan baktığımız zaman yatay banttaki hareketin devamını görüyoruz. Aşağıda 22.60-22.50 desteği korunduğu sürece şu yatay banttaki hareketi takip ediyor olacağız. Bunu da şöyle adlandırabiliriz. Bu önümüzdeki süreçte FED faiz kararına kadar bu yatay bandın korunduğu bir süreç olabilir. Bu süreçte gelecek haberlere göre de yukarıda 24.54-24.46 direncini kırıyor muyuz? Yoksa aşağıda 22.60-22.50 desteğini mi kırıyoruz? Bunu takip ediyor olacağız. Tabii yukarıda 24.54'ün üstünde de 24.70 şu haftalık grafiklerden baktığımızda bir direnç bölgemiz var. Burada olası yükselişlerin 24.70'i de kırarak güçlü bir yükseliş gelmesi gerektiğini unutmayalım. Bir fake kırılım da yapabilir gümüş. Ancak tabii şu an için saatlik grafiklerden baktığımızda düşen tepeler, düşen dipler şeklinde satışların devamını takip ediyoruz. Dün de bu bölgeyi konuşmuştuk. Yukarıda 24.13 üstünde kalıcı olamazsa aşağıda bir önceki dibi 23.16'yı kırabilir demiştik. Kaldı ki bu hareketi de takip ettik dün ve hatta buradaki satış çok güçlü geldi. Bugün için gene yukarıda 24.13'ün üstüne atan hareketler göremezsek, yani şu son düşüşün başladığı direnç geçilemezse burada tekrar aşağıda 22.78'in kırıldığı bir süreci takip edebiliriz. Ancak şu an için büyük resimde yatay hareketin devamını söyleyebiliyoruz. Buradan ons altına geçelim. Ons altının oldukça güçlü durmaya devam ediyor. Gümüşteki o yatay hareket korunduğu sürece de onsun tepelere yakın bölgede fiyatlamaya devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda direnç olarak 1937-1933 direncimiz var. Aşağıda destek olarak ise dün destek bulduğu bölgeyi takip edeceğiz. 1916-1911 şu yatay bandın kırılımına göre ons altında da yön netleşecektir. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda bakın şu son düşüşün başladığı direnç bölgesine kadar bir yükseliş gördük. 84-64-83-57 bölgesi. Dün bu bölgeden tekrar bir satışa döndü. Bugün için önemli olan yukarıda 84-64 direncinin üstüne atıyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Aşağıda ise 80 seviyesi gene önemli olacak bizim için. Bakın şu son yükselişin başladığı seviye. Bu destek bölgesi kırılmadığı sürece altın gümüş rasyosunda yön yukarı. Gümüşün daha güçlü değer kaybettiği, daha sert satışların geldiği bir süreci takip ederiz. Ancak mutlaka arkasından da altını sürükleyeceğini unutmayalım. Gümüşün o yatay bandı aşağı yönlü kırması, altın gümüş rasyosunda da yukarıda 84-64'lerin geçildiği sert yükselişleri getirir ve akabinde ons altında da satışlar görmeye başlarız. Ons altındaki satışlarla birlikte altın gümüş rasyosunda da bir konsolidasyon sürecine girilecektir. Şimdi buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de yukarıda takip ettiğimiz artık direnç bölgemiz 1053-1042. Aşağıda destek olarak ise 1006 ve 1000 bölgesini, şu 1000'in altına gelip gelmeyeceğimiz önemli olacak platin için. Son olarak bakın burada da bir düşüş trendi oluşturmuş durumda. Bu düşüş trendinin kırıldığını söyleyebilmemiz için 1058 üstünde hareketler görmemiz lazım. Bu bakın bir önceki tepe bölgemizin direnciydi. 1058 geçildiği takdirde bu düşüş trendini kırdığını söyleriz ve şu yatay bandı takip etmeye başlarız. Aksi takdirde düşen tepeler, düşen dipler şeklinde burada satışların derinleşme ihtimali var. Burada da 1000'in altına inecek olursa satışların derinleştiği bir süreç olacaktır. Dolayısıyla bugün için 1058 üstüne mi atıyoruz yoksa 1000 desteğinin altına mı geliyoruz? Bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir paladyuma geçelim. Paladyumda da yatay hareketin devamını takip ediyoruz. Bir ara direnç bölgesi olarak yukarıda 1785-1768 direncini takip edeceğiz. Aşağıda destek olarak da 1684-1660 bölgesi var. Ancak daha geniş açıdan şu yatay banda baktığımız zaman da yukarıda 1844-1816 direnci geçilmeden burada yükselişlerin başladığını söyleyemiyor olacağız. Aşağıda da 1660 önemli bir destek bölgesi. Kırılacak olursa
17.500'e kadar burada sert satışlar yaşayabiliriz. Şu alanda bir destek oluşturacak mı? Bu önemli olacak önümüzdeki günlerde eğer 1660 kırılacak olursa. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gram gümüşte 14.80-13.98 yatay hareket devam ediyor. Ons gümüşe çok sert satışlar gelmesine rağmen bakın 13.98 altına sadece bir fitil atıp tekrar şu yatay bandın içine geri döndü gram gümüş. Bunun nedeni de dolar Türk lirasının artık 18.80 üstüne yerleşmeye başlamış olması. Dünün hem açılışı hem kapanışı 18.80 üstünde gerçekleşti. Yukarıda da 18.84'ü takip ediyor olacağız. 18.84 kırılacak olursa 19'a doğru hareket gelir. Bu da gramların, onsların olası düşüşüne katılmadığı bir süreci bize gösterecek ve şu yatay bandı korumaya devam edecektir gram gümüş. Ancak burada tabii gene 13.98 altı kapanışları yakından takip ediyor olacağız. Buradan gram altına geçelim. Ons altındaki güçlü duruştan dolayı gram altının da şu tepedeki hareketini takip ediyoruz. Yatay bir hareket içine girdi. Yukarıda 1171 önemli olacak artık. Bir süredir bakın bunun üstüne atamıyor. Şurada bir fitil attı fakat tekrar sert satışlar geldi burada da. Aşağıda destek olarak da 1158'i takip edeceğiz. Şu dar alanın kırılımına göre yön bulacaktır. Burada da bakın bir kama formasyonu oluşuyor. Eğer bu patern çalışacak olursa aşağıda ilk olarak 1143-1148 aralığına doğru satışların derinleşme ihtimali var. Bu da gene ons altına gelebilecek olası sert dönüşler sonrasında ancak gerçekleşebilir. Aksi takdirde dolar Türk lirasının da güçlü duruşuyla birlikte burada yükselişlerin devamını takip edebiliriz. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.